Şu anda dünyanın en pahalı seçilen şehri Hong Kong'tayım. Bulunduğum sokaklarda bu şekilde. Zaten burada da bir Tesla araba var. Son model, görüyorsunuz Elon Musk'ın çıkarttığı elektrikli arabalardan. Ve dünyanın en pahalı, en lüks şehrindeyiz dostlar. Sokaklar böyle. Buradaki taksiler bu şekilde. Görüyorsunuz burada da bir Tesla araba geçiyor. Bu da bir Tesla. Arkasından da bir Tesla geliyor. Arkasından yine kaliteli lüks arabalar devam ediyor burada. BMW'ler, Tesla'lar, Porsche'lar, dünyanın en büyük markaları, bütün arabalar her yerde. Az önce söylediğim gibi 2023 yılının dünyadaki en pahalı ve en lüks seçilen şehri Hong Kong oldu ve şu anda bu Hong Kong şehrindeyim ve sizlere bu videoda çok önemli bilgiler vereceğim. Dünyanın en pahalı, en lüks olan şehri Hong Kong'ta hayat nasıl? Burada insanlar nasıl hayat yaşıyorlar? Maaşlar nasıl? Tüm mesleklerde ne kadar para kazanılıyor? Maliyet nedir? Ev kiraları, market fiyatları, her şey hakkında, dünyanın en lüks ülkesi hakkında dudak uçuklatan, harbiden ağzınızı açık bırakacak bilgiler vereceğim. Şimdi sokakları size gösteriyorum. Genelde insanlar bu tarz yerlerde yaşıyorlar. Şimdi ise dünyanın en pahalı şehri Hong Kong'un en önemli noktasına geldim. Sahil tarafı. Burası kısacası Hong Kong'u gösteren manzara. Peki dünyanın en pahalı ve en lüks şehri Hong Kong neden seçildi? Şu karşıda gördüğünüz gökdelenleri, binaları görüyorsunuz. Bunlar sıradan apartmanlar değiller dostlar. Dünyanın en büyük, en pahalı, en kaliteli şirketleri şu an şu karşımda duruyor. Herhalde şu karşıya bir bomba atsak, şurayı bir yok etsek Hong Kong'da hiçbir şey kalmaz. Çünkü dünyanın en büyük şirketleri, en büyük markaları, kıyafet, giyim, teknoloji ve her şeyi şu an bu karşıda görüyorsunuz. Ve Hong Kong'u dünyanın en pahalı şehri yapmasının sebebi ise tamamen teknoloji. Dünyanın en ileri seviyesindeki teknoloji ülkelerinden birisi. Teknoloji anlamında dünyanın en ilerisinde oldukları için dünyanın da en lüks ve en pahalı konumundalar şu anda. Dünyanın en pahalı ve en lüks şehri Hong Kong'da asgari ücret 910 euro ama bu hiç önemli değil çünkü ülkede hiç kimse asgari ücret almıyor ve Hong Kong'daki ortalama maaşlar tam 3000 euro. Bir dişçinin maaşı 11.400 euro, bir doktorun maaşı 9.500 euro, bir avukatın maaşı 7.250 euro, eczacının maaşı 6.700 euro, yazılım mühendisinin maaşı 6.000 euro, bir mühendisin maaşı 5.500 euro, bir mimarın maaşı 4.700 euro, bir muhasebecinin maaşı 4.000 euro ve en düşük segmentte bir garsonun veya bir McDonald's çalışanının maaşı ise minimum olarak 1700 euro. Ülkedeki maaşlar bayağı bir dudak uçuklatıcı, dehşet derecede yüksek maaşlar. Peki buradaki masraflar ve kiralar nasıl? Şehir merkezinde 3+1'lik evin kirası aylık 5000 euro. Şehir dışında ise 3+1'lerin kirası ise 3300 euro. Eğer tek başınaysanız şehir merkezinde 1+1 ev tutarsanız kirası 2400 euro. Şehir dışında 1+1 ev tutarsanız da ortalama kiralar 1700 euro. Peki bu evleri satın almaya kalkarsanız fiyatları nedir? Şehir merkezindeki 3+1 evlerin fiyatı 4 milyon euro. Şehir dışı tarafındaki 3+1 evlerin fiyatı ise 2 milyon euro. Şehir dışında 3+1 satın almak isterseniz 2.4 milyon, şehir dışında 1+1 ev satın almak isterseniz de fiyatı 1.3 milyon euro. Hong Kong'daki işsizlik oranı %5, enflasyon ise %1.5. Ve bu Hong Kong nüfusu ise toplamda 7,5 milyon arkadaşlar. Bu istatistikler gerçekten dudak uçuklatan rakamlar. Maaşlar dehşet derecede yüksek. Ortalama maaşlar 3000 euro. Üst segmentte doktor, mühendis, yazılımcı tarzı bir mesleğiniz varsa veya bir sağlıkçıysanız minimum 5-6 bin, 7 bin eurolarda maaş alıyorsunuz. 10 bin euroya kadar maaşlar gidiyor ki daha da 10 bin euronun üstünde alabilirsiniz ama ev kiraları da dehşet derecede yüksek. Ev kiralarında duydunuz. 3 bin, 4 bin, 5 bin euro civarlarında da ev kirası vermeniz gerekiyor bir aylık. Ama sakın anlamayın ki bu rakamlar çok dehşet yüksek diye yaşadıkları yerlerde, çok lüks yerlerde yaşıyorlar sanmayın.
Aksine şu ana kadar her şeyi söylediğim Hong Kong için çok iyi bir şeydi ama yaşadıkları yerler o kadar kötü yerler ki birazdan o yerlere gidip sizlere olabildiğince bu Hong Konglu insanların yaşadıkları yerleri göstereceğim dostlar. Bu ülkede gelir adaletsizliği de var ama tabii çok düşük. Bizim ülkemizdeki Türkiye kadar değil ama Hong Kong'da da tabii çok düşük maaşlı insanlar da var ama fark etmez, orta segment de olsa, bir tık üst seviye maaşlı, kaliteli seviyedeki insanlar da olsa yaşadıkları evler gerçekten çok kötü. 1 metrekarelik, 1,5 metrekarelik kutu gibi yerlerde, penceresiz odalarda hayat geçiriyorlar. Çok kötü şartlarda yaşayan insanlar var ve o taraf yerlere gideceğim birazdan ve sizlere Hong Kong'daki gerçek yaşamı göstereceğim. Bir önceki videomda Hong Kong'un lüks hayatını göstermiştim. Şimdi ise lüks hayat hakkındaki bilgileri aktardım ve şimdi de o zaman Hong Kong'daki gerçek yaşamı gösteren insanların yaşadıkları yere gidelim. Eminim ki orayı gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Ve dostlar, size bahsettiğim işte çok ünlü bir nokta olan Hong Kong'daki yere geldim. Öncelikle size manzarayı göstereyim. Burayı zaten bilen biliyordur. Buraya birçok insan fotoğraf çekilmek için geliyor ki zaten burada da görüyorsunuz, herkes buraya fotoğraf çekilmeye geliyorlar. Gördüğünüz gibi herkes enteresan pozlara giriyorlar. Ve işte Hong Kong'da size bahsettiğim 5.000 euro, 10.000 euro maaş alan insanların yaşadığı ülkedeki orta seviye insanların, yani ortalama 2.000-3.000 euro bu ülke için çok küçük bir maaş. Ve 2-3 bin euro bandında en düşük maaş alan insanların yaşadıkları yerler buralar arkadaşlar. Böyle beton yığını 1 metrekarelik yerlerde yaşıyorlar. Çok üzücü yerler kesinlikle, yani olabildiğince bu binaları içine girip size göstermeye çalışacağım. Tabii evlerin içine giremeyebilirim de apartmanın içine girip size göstermeye çalışacağım. Yani evleri o kadar eski ve küçük ki, yani 1+1 bile değil, sadece bir odalık böyle 1 metrekarelik yerde kalıyorlar ve verdikleri kiralar burada bir daire, küçük 1 metrekarelik yere 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro bandında maaşlar ödüyorlar. Ve şimdi buralara girip keşfedeceğiz. Burada bir apartman bulduk. Hello. Ha, yardım eder misin bana diyor. Yardım edelim tabii. Of, ağırmış da şöyle ablamıza yardım edelim. Hop, tamam. Nasıl yapıyoruz? Ha, şöyle koyduk. You're welcome. This one? Okay. You're welcome. Bye bye. Burada Hong Kong'da abla yardım istedi ağır diye. Hello hello. Thank you so much. Ve burada tatlı bir ablamızla tanıştık ve yanımda da Sinan var arkadaşlar. Önceki videolarımdan tanıyorsunuzdur. 2 aydır burada kendisi ama dünyayı geziyor. Hong Kong'da yaşamıyor ama yerlisi oldu sayılır. Aynen, yerlisi oldum sayılır. Buradayım 2 aydır ben de. Hem burada çalışıyorum ekstradan. Para biriktirmeye çalışıyorum da gerçi pek birikmedi çünkü o kadar pahalı bir yer ki bir türlü birikmiyor. Dünyanın en pahalı şehri. Aynen, Videonun aynen. başlığı da bu. Aynen, yani çok güzel bir yer olduğu için ben biraz daha kalmak istedim çünkü bir daha buraya gelmek gerçekten çok zor. Bir daha muhtemelen uzun yıllar gelmeyebilirim. Güzel de bir yerken böyle İstanbul'un böyle naif bir hali gibi geldi bana. O yüzden burada yaşamak çok keyifli, çok zevkli. Ben de 3 aylık vize hakkım vardı zaten. 2 ay şimdi geçti. Ben de birkaç sonra çıkış yapacağım zaten ülkeden. Yani mutlaka gelmenizi isterim yani. Çok böyle Enteresan bir ülke. enteresan bir ülke hakikaten, böyle garip olaylar Lüks, var. pahalılık. Lüks, pahalılık, böyle işte bir yandan gelir eşitsizliği, bir yandan böyle değişik Orta seviyeye yemekler. hitap eden hiçbir şey yok. Hep lüks, zengin ve milyonerlere hitap eden bir ülke. Aynen. Hani az önce de söyledim, aylık maaşın 3.000 euroysa bu ülkede yaşayamazsın yani. Çünkü ev kiran zaten 3.000 euro. Aynen gerçekten. Yani şu daireler 3.000 euro yani. Sokaklarda falan yaşayanlar çok var ya. O zaman girip bir bakalım mı insanların Aynen. yaşadıkları yerlere? Hadi bakalım, şimdi şöyle bir kapısı açık bir yer bulduk. Şansa yakaladık buraya. Şimdi olabildiğince sessiz olalım, etiket olmadan sizlere insanların yaşadıkları aylık 3.000 euro ödeyip de kira olarak yaşadıkları yerleri size göstereceğiz. Yani siz maaşları size videonun başında anlattım. Ortalama insanlar 3.000 euro maaş alırken üst seviye gelirliler 5.000, 10.000 euro maaşlar alıyorlar. En düşük seviye 3.000 euro ve insanların yaşadıkları apartman bu. Örneğin yani şu an bir empati yapın. Şu an burada siz yaşıyorsunuz. Ayda 3-4 bin euro maaş alıyorsunuz. Tamam, 3-4 bin euro güzel ama yaşamak için buradasınız ve mesela şu an evinize çıkıyorsunuz. Böyle bir yerlerdeyiz. Mesela şurada ne var? Şuraları bir merak ettim. Evet, burada insanların yaşadıkları evler var. Böyle daireler burada yani. Böyle yerlere 3.000 euro kira vermek. Türk lirası desek 100.000 euro. 100.000 Türk lirası.
Örneğin bir daire yani. Böyle bir odalık, hepsi bir oda ve bir banyo. İşte bu dünyanın en pahalı, en lüks şehrinin arka mahallelerindeki yaşam bu maalesef. Yani maaşlar çok iyi diye sevinelim mi burada yaşıyorsak, yoksa böyle yerlerde yaşadığımız için üzülelim mi? Böyle de asansör yapmışlar. Genel olarak rastgele girdiğimiz bir kattaki ortam bu şekilde. Şimdi biraz da apartmanın üst katlarına çıkıyoruz. Bakalım farklı manzaralar, bir yerler görebilecek miyiz? Asıl ben burada birisini görürsem onunla bir muhabbet etmek istiyorum. Buradaki yaşam hakkında sormak istediğim bazı sorular var da kimse yok şu an etrafta. Merdivenler böyle yani pislik içinde her yer. Yani burada bilmiyorum, Hong Kong'dan herhalde fay hattı yok. Bir deprem olsa burada bu apartman var ya. Yani direkt yani deprem binası yani. Direkt çat diye yıkılır. Depreme çok dayanıklı yapmışlardır diye düşünüyorum ben. Temeli iyi demek ki. Aynen. Çünkü bilirsin Japonlar özellikle depremde çok iyiler. Yalnız çık da bitmiyor. Yani şu an sanırım 6. kata geldik galiba. Gel şey yapalım. Bakın şuradan bir... Çatıya çıkalım. Abi nasıl çıkalım çatıya? Var mısın en tepeye? Abi yok. Manzaraya Sana bir bakarız. şey diyeyim mi? Şehir manzarasına bakarız. Abi asansör vardır bence, biz bulamıyoruz. Asansör var zaten, az önce gördüm de merdivenlerden yürümeyi tercih ettim ben. Tamam, asansöre binelim. Tamam gel bir üstten. Çıkamayız. Tamam şuradan gidelim, asansörü bulalım. 20 kat falan. Hatta 6. kat dedim yani. Asansör var, asansör gördüm ben az önce, en solda, en ileride. Şu an apartmanın galiba 7. katına çıktık. Kaç katlı olduğunu hiç bilmiyoruz bu apartmanın. 7'ye kadar çıktık. Şimdi artık bir en üst kata bakacağız. Eğer çatı katının kapısı açıksa bir çatı manzarasından bir bakmak istiyoruz. İşte insanların yaşadıkları evler bunlar yani. İşte bakın şu kapılar işte ya. Burası bir daire. Burası bir daire. Burası bir daire. Burası da bir daire. Komşuların bu şekilde. Ortam bu şekilde. Hong Kong'daki yaşanılan evler. Şimdi asansöre bindik. En fazla 16. katı gösteriyor. Biz de 16'ya çıkıyoruz. Demek ki apartman 16 katlı olabilir. Bakacağız, şimdi çıkıyoruz. Çatıda bakalım nasıl bir manzara göreceğiz. Şimdi asansörden indik. Apartmanın 16. katına geldik. En üstte şu ileride güneş ışığı görüyoruz. Galiba çatıya çıkabileceğimiz yere geldik. İnsan sesleri de duyuyoruz ileride. Aha, şurada kapısı açık bir yer buldum. Tadilat var. Tadilat yapıyorlar. Acaba video çekmeme izin verirler mi? Size içeriği göstermek istiyorum. Hello, how are you? Can I look inside? Can I check? What's your purpose? Yes, I come here. I'm tourist. I come here for take video. I'm YouTuber. Just I want to look to your home. 1 minute. One minute. Thank you so much. Katlar, girdik. And I want to ask you one more question. If I rent here for 1 month, how much money? 1 month. 12,000. One second. 12,000 Hong Kong Dur dollars. şimdi ben bunu 12,000. 1000. Yeah. Şimdi ben bunun hesap makinesini açtım. 12,000 Hong Kong dollar. Yes. This is 1 month. Yeah, 1 month. 12.000 Hong Kong dolarıymış. Buranın kirası Amerikan doları 1500 Amerikan doları. How many room? One room? The size? No room. How many room do you have? Size room. The size. I too very small. I mean, Too you have. small. Yeah, you have. Şu evin fiyatı 1500 Amerikan doları. Burası tuvalet kısmı, 1 metrekarelik duş ve klozet bölümü. Burası evin salon kısmı dostlar. Salon burası. Burada bir yatak odası var. Bu kadar küçük. Sadece tek kişilik bir yatak sığabiliyor buraya. Başka bir şey sığmıyor. Burası bir diğer oda, yani 2 oda. Ve küçücük, böyle şuraya bir tane zaten tek kişilik yatak koyduğun an bitiyor ve böyle bir ev bile 1500 Amerikan doları dostlar. Ve buradan da dışarının manzarasına bakarsak eğer, evimizin manzarası bu şekilde.
işte 1500 Amerikan doları. 1500 Amerikan doları. Ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Hem size bilgi verebilmek için kaçak bir şekilde apartmana girdik. Bir tane eve girdik şansa. Adamlar sağ olsunlar izin verdiler içeri girmemize, video çekmemize. Böyle bir ev 1500 Amerikan dolarıymış. Yine ucuzmuş. Ben 3000 eurodur diye tahmin ediyordum. 1500 Amerikan doları ediyor. Yani 1600-1700 küsuratlarıyla. 2000 dolara yakın. Yani böyle bir yerde yaşamak ister misiniz? Dünyanın en lüks, en teknoloji olarak en üst seviye olan ülkesi Hong Kong. Yani en kalite olarak bilinen ülkede düşük gelirli olarak bu tarz yerlerde yaşamak ister misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim dostlar. Ve ortam bu şekilde. Evin içinden çıktım. Şimdi apartmanın diğer taraflarını gezmeye devam ediyorum. İşte girdiğimiz daire hemen şurasıydı. Ve burada da mesela şöyle bir karşımıza manzara var. Burası daha da yüksek, yani biz 16. kattayız. Şu karşısı herhalde bir 30-40 kat vardır herhalde. Ve çatı katında yürümeye devam ettiğimizde karşımıza burada yine başka daireler var, yaşayanlarınkiler. Ve işte çatı tarafına geldik dostlar. Bu Hong Kong'un işte ünlü fotoğraflarının çekildiği apartmanın çatısı böyle bir yermiş. Daha önce buraya çok fazla YouTuber geldi. Aşağılarda fotoğraf çekildiler, şey yaptılar ama hiç kimse bu apartmanın içine girmemişti. Ben de bir Türk YouTuber olarak ilk size bu apartmanın içini gösteren kişi oldum. Ve buradaki çatının manzarası da bu şekilde dostlar. Yani manzara dediğim sadece beton yığını görüyorsunuz. Başka bir şey görmüyorsunuz dostlar. Hadi biraz daha devam edelim. Yani benim buradaki amacım size de bu videoyu çekmek. Hong Kong dünyanın en pahalı ve en lüks seçilen birinci ülkesi. Yani Amerika'yı da solladı, Japonya'yı da solladı, Avrupa'yı da solladı. Hong Kong birinciliğe oturdu pahalılık ve lükslük olarak. Ve ben de size bu lüks ülkenin orta seviye arka mahallelerindeki yaşamı göstermeye çalışıyorum. İnsanların yaşadıkları yerler işte böyle yerler. Yani dünyanın en lüks ülkesine yaşamak için böyle yerlerde yaşamak ister misiniz? Ki burası yine 1500 Amerikan doları maaşla yine de çok ucuz bir yer. Yani gerçekten bu fiyat bayağı ucuz ve gezimizi bitirdik yani. Artık yani apartmanın sonuna geldim. Neyse burada daha fazla zaman geçirmeyin. Dışarı çıkalım. Ben size Hong Kong'un dışarısındaki daha çok yerleri göstereceğim. Yani bu videoda dolu dolu Hong Kong hakkında ekonomik olarak bilgiler vereceğim. Marketi de gezeceğiz. Size market fiyatlarını da göstereceğim. Dünyanın en lüks ülkesinde markette, bakkalda yani neler satılıyor, kaç paraya satılıyor gibi şeylerden bahsedeceğim. Restoran fiyatları falan. Daha bu videoyu dolu dolu bir şekilde size sunacağım dostlar. Şimdi en aşağıya geri döndük. Olay bu arkadaşlar kısacası. İşte 5.000 euro, 7.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro maaş alan insanlar var. Tabii daha onlar lüks yerlerde yaşıyorlar da bu taraf işte daha düşük gelirli asgari ücret gibi alan insanların yaşadığı yerler. 1500 euro ortalama burada maaşlarla, kiralarla yaşanabiliyor ve manzara da işte bu. Az önce tam şuradaydık. Şu apartmanın en tepesindeydik 16. katta. Ve olay bu şekilde dostlar. Burada yaşamak ister miydiniz? Hong Kong hakkında fikirleriniz nedir dostlar? Şimdi ise o ünlü apartmanların olduğu Monster denen, canavar denen bölgeden çıktık. Ve burası da oranın hemen dış tarafı. Dışarısındaki trafikte bu şekilde yine görüyorsunuz gökdelen gibi binalar var böyle her yerde. Ve şurada da bir dağ var. Ve şimdi sokaklar bu şekilde. Buralardaki yaşam dostlar böyle. İnsanlar buralardaki gökdelenlerde yaşıyorlar böyle yerlerde. Şimdi eminim ki soracaksınızdır. Tamam maaşları gördük, evleri gördük, her şeyi gördük. Market fiyatları nasıl? Su, içecek, ekmek veya diğer market ürünlerini kaç paraya satıyorlar? Ve şimdi bunu herkes biliyordur. 7-Eleven diye bir market zincirine geldik. Bu Asya ülkelerinin hepsinde bulunan bir market zinciri. Tayland, Kamboçya, Malezya, Hong Kong, Japonya, her ülkede bulunan bizim ülkemizin Migros, A101, BİM gibi bir yeri. Şimdi 7-Eleven'a girip size biraz market fiyatlarından bahsedeceğim. Dostlar öncelikle bu 7-Eleven biraz küçük bir market ama yine olabildiğince ürün var. En basitinden
su fiyatlarıyla başlamak gerekirse şurada gördüğünüz küçük boy yarım litrelik sular ortalama 10-12 Hong Kong dolarına satılıyor. Yani 1,5 Amerikan doları diyebiliriz. Bugünün kuruyla da 45-50 Türk lirası. Yani küçük boy su almak şu an 50 Türk lirası. 1,5 dolar. Burada soğuk kahvelerden alırsanız veya Red Bull falan onlar tam 2,5 dolar ediyor. 2,5 Amerikan doları. Bir tane Red Bull 2,5 Amerikan doları. Yani o da ne kadar ediyor? 60-70 Türk lirası. Bir Red Bull veya bir meyve suyu satın almak isterseniz. Diğer çeşitlerde burada başka ucuz meyve suları ortalama 1,5 dolara falan satılıyor. Yani su çeşitleri, meyve su çeşitleri 1,5 Amerikan doları civarında satılıyor. Burada biralar var. Bira fiyatlarını merak edenler için de söyleyeyim. Burada Hong Kong'un çok farklı sistem var. Burada tek biri alırsanız pahalıya geliyor. İkili, dörtlü, altılı alırsanız daha uygun fiyatlara geliyor ki burada da yazıyor zaten. Örneğin Heineken birayı herkes bilir. Dünyanın her yerinde bulabilirsiniz. Şu Heineken'de bir tane alırsanız ne kadar oluyor bu? 14'e 18'e falan satıyorlar. Yani Yok. bir biranın tanesi ortalama yani 15'e satıyor. 14'e satıyorlar birayı. O da 2 dolara yakın bir fiyat. 1,5-2 dolar aralığında. Yani bütün biralar ortalama 1,5-2 dolar aralığına satıyorlar biraları. Eğer ikili alırsanız bu bir %20 gibi bir indirime tabi tutuluyor. Yani ikili alırsanız 1,5 dolar. Hatta daha da fazla bak. Heineken'i iki tane alınca 18, bir tane alınca 14. İnanılmaz bir Diğer indirim var. markalardan alırsanız mesela 2 tanesi 32 diyor. O da yaklaşık 3,5-4 dolar ediyor Aynen, yani ciddi, biralar. ciddi indirim var yani bazılarında. Bak mesela o 13 diyor, 2 tane alırsak 19,5 diyor. Evet. Çok iyi, acayip bir İkili indirim. indirim alınca %50'ye kadar Evet. değişebiliyor. Biranın markasına göre değişiyor. Mesela Cola Sprite'lere gelelim. Örneğin burada yarım litrelik Coca-Cola'lar 10,5'a satılıyor. Yani 1,5 Amerikan doları. 1,5 Amerikan doları yarım litrelik Coca-Cola dostlar. Sprite de aynı şekilde 500 mililitrelik 1,5 Amerikan doları. Ve dünyanın en pahalı ülkesindeki fiyatlar genel olarak bu şekilde. Burada noodle çeşitleri var. Böyle noodle bizim Türkiye'de pek olmayan şeyler, bizim Türkiye'de tüketilmeyen şeyler. Ama burada da söylemek gerekirse şöyle bir noodle'lar alırsak ortalama 2 Amerikan doları veya 1,5 Amerikan doları civarına satılıyor bunlar. Burada da işte bisküvi çeşitleri var işte. Burada böyle Oreo cipsler falan, Oreo bisküviler desek 11 yani bunlar da 1,5 Amerikan doları. Yani markette ne alırsan genelde her şey 1,5 dolar, 2 dolar civarında falan satılıyor burada böyle. Çikolata çeşitleri fazla yok maalesef. Buralarda çikolata fazla tüketilmiyor. Çikolatalar en fazla şöyle şeylerden var. Yani çikolata fazla örnek gösteremiyorum. Dondurma reyonuna geldik. Dondurma zaten hepimizin sevdiği kırmızı noktasıdır. Dondurmalarda çok çeşit var. Tabakta da var, cornetto'lar da var. Mesela cornetto tarzı alırsanız ortalama 20. Yani 2,5 Amerikan doları. Bir tane cornetto almak 2,5 Amerikan doları yani 80-90 lira ve bu market fiyatı sadece dostlar. Yani burada da görüyorsunuz fiyatlar hepsi yazıyor. Tabakta alırsanız 30'a çıkıyor fiyatlar. Yani 3-3,5 Amerikan dolarına çıkıyor. Yani genel olarak ucuz seviye dondurmalar 2,5 Amerikan dolarından başlıyor maalesef. Şimdi ise Hong Kong'un daha böyle gelir seviyesinin düşük olan mevkilerinden çıkıp daha gelir seviyesinin bir tık daha yüksek yerlerde olduğu yerlere geldim. Bulunduğum sokaklar bu şekilde dostlar. Yani bu yerler Hong Kong'un en lüks sokakları değil ama yine de bir tık daha üst seviye, daha böyle üst segment, gelir dağılımının daha yüksek olduğu, insanların takıldığı yerlere geldik. Önceki yerde size insanların yaşadıkları apartmanı detaylıca göstermiştim. Ve buradaki apartmanları görüyorsunuz. Daha bir klas, daha böyle kaliteli görünüşleri var görüyorsunuz. Burası da işte hem iş yerleri hem de insanların yaşadıkları evler, apartmanlar. İşte gelir dağılımının farkları böyle. Bakın şehrin içinden buradan tramvay da geçiyor burada. Çok tatlı değil mi bu tramvaylar? 2 katlı böyle. Bunlar şehrin her tarafına gidiyor bu tramvaylar. 2 katlı, çok güzel. Ve bu sokaklarda gelir dağılımının bir tık daha üst olduğu sokakları size dışarıdan göstermeye çalışıyorum. Çünkü bu videoda istiyorum ki Hong Kong'u ekonomik anlamda yani dünyanın en pahalı ülkesini iyice tanıyın. Market fiyatlarından, en düşük gelirlilerin yaşadıkları yerden, üst seviye insanların yaşadıkları yerlere, insanların maaşları teker teker ne kadar, kiralar nedir? Yani tek bir videoyla size Hong Kong ekonomisini yaşatarak göstermeye çalışıyorum. İşte gelir seviyesinin bir tık yükseldiği yerler. Burada restoranlar daha yükseliyor. Burada telefon dükkanları var. Kuyumcu yerleri, lüks restoranlar ve markalaşma olayları burada daha fazla dostlar.
Yani görüyorsunuz zaten daha lüks dükkanları, zaten önceki yerlere, en sonki gittiğim apartmanın olduğu yere göre çok fark etti her yer. Buradaki dükkanlar, her şey fazlasıyla değişti. Bu sokakta bu şekilde dostlar kısacası. Burası yani 5 puan üzerinden 4. seviye diyebilirim zenginlik anlamında. Böyle yerler dostlar. Ve dostlar artık hava karardı, gece oldu, günü bitirdik. Ben de artık geri dönüş yolundayım. Sizlere bu videoda olabildiğince emek harcadım. Sabahtan akşama kadar çalıştım, birçok yeri gezdim. Çok araştırma yapıp size bütün bilgileri aktarıp Hong Kong'un ekonomisi ve neden dünyanın en lüks, en pahalı ülkesi olduğunu ve bu ülkenin içinde ekonomide neler olduğunu, her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir dostlar bu videoyu. Çok teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için dostlar. Bu arada yanımda da biliyorsunuz zaten önceki videolarımda da çok kez gördüğünüz Sinan'la beraber geziyoruz Hong Kong'u. Yarın diğer gün de zaten beraberiz. Sinan'ın da hesabını buraya yazıyorum. O da dünyayı geziyor. YouTube kanalı var. Abone olmanızı rica ediyorum. Aynen, Güzel benim içerikleri kanalım- var. Benim kanalda beklerim arkadaşlar. Orada da gerçekten güzel şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Teşekkürler. Abone olun dostlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.